Kimi uğurlama, kimi veda yemeğidir. Bazen bir sofrada toplanmak, bir şeyi onurlandırmanın en eski, en içten yoludur. Hiç düşündünüz mü? Bir tabak çorbanın buharı, bir dilim böreğin sıcaklığı nasıl olur da bizi geçmişin koridorlarına taşır? Neden bir lokma 1000 kelimeden daha çok iyileştirir kalbi? Bazı yemekler teselli yemekleridir. Onlara teselli yemekleri denmesinin nedeni, bu yemeklerin yalnızca açlığı değil, kalpteki eksikliği de doyurmasıdır. Bu yemekler bize birini, bir zamanı, bir evi hatırlatır. Kaybolmuş sıcaklıkları geri çağırır. Bir tabak mercimek çorbası, belki bir kase sütlaç. Hepsi aslında kederle baş etmenin sessiz bir biçimidir. Çünkü bazı yemekler insanın kendini yeniden bulması için pişer. Anne eliyle yoğrulmuş köftede çocukluğun güveni, komşudan gelen bir tencerede dayanışmanın dili vardır. Bir kase sıcak çorba, annenin avuç izleriyle yoğrulmuş bir kucaktır. Çünkü her lokma yalnız damakta değil, ruhta da bir pencere açar. Unutulmuş bir gülümsemedir sanki. Geçecek diyen sessiz bir fısıltı. Ve işte bugün o teselliyle mutfağa sığınıyorum. Selanik usulü ıspanaklı börek pişiriyorum. Atatürk'ün en sevdiği yemek kuru fasulye pilav olarak bilinir. Ama onun kalbine dokunan başka bir lezzet daha vardır. Annesi Zübeyde Hanım'ın ellerinden çıkan bu börek. O yüzden bu börek sadece bir tarif değil, çocuklukla, sevgiyle, yuvayla kurulmuş bir bağdır. Her katında Selanik'in rüzgarı, her lokmasında bir evladın annesine duyduğu hasret gizlidir. Derler ki bir gün atamız sofrada bu böreği görünce ilk lokmayı alır almaz duraklamış, gözleri dalmış. Bu annemin böreğidir demiş. Bu basit cümle koskoca bir özlemin sesiymiş. O börek sadece bir yemek değil, annesinin sıcak dokunuşunun, Selanik'teki çocukluk evinin kokusunun, kayıp bir güvenin tadıymış. Zaman zor geçtiğinde, yorgun düştüğünde bu börek ona bir sığınak gibi olurmuş. Bir dilimi karnını değil, ruhunu doyururmuş. Zübeyde Hanım'ın ıspanaklı böreği Atatürk için bir lokmadan çok daha fazlasıymış. Bir teselli yemeği. Dürüst olmak gerekirse ben hamur açmayı bilmem. Bu böreği atam için yapıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük atamızın teselli yemeğini onun ölümünden yıllar sonra bu mutfakta hepimizin kalbine biraz teselli bıraksın diye yapıyorum. Ve inanıyorum ki onun içindeki lezzet ona duyduğum sevgi kadar çok. Atatürk'ü yalnızca bir lider olarak değil, bir insan olarak, bir evlat olarak yad ediyoruz. Onun elekten geçişi, ıspanağın yeşilliği, fırından yayılan o tanıdık ev kokusu, hepsi bize tek bir şey söylüyor. Vatan sevgisi bir annenin sofrasında öğrenilir. Ruhu şad olsun, huzur içinde yatsın. Seni minnetle, özlemle ve bu toprakların sıcacık ekmek kokusuyla anıyoruz.